Hayatta birçokları hayattan hak ettiklerini alamadığından şikayet eder. Hatta hep şunu da derler, hiç adil değil. Ama kimse dönüp de kendi içine şunu sormaz. Gerçekten hak ettiğimi almak için ne yapıyorum? İşte bu sorunun cevabını arıyorsan o zaman bu videoda doğru yerdesin. Çünkü bu videoda hayattan hak ettiklerini nasıl alabileceğini ve doğru yerde kendini nasıl pozisyonlayabileceğinin küçük tüyolarını seninle paylaşacağım. Ve unutma, ben de bir zamanlar senin gibiydim. Hayattan hak ettiklerimi alamadığımı düşünüyordum. Ne kadar çaba sarf edeyim, hayatın bana hak ettiklerimi vermediğini düşünüyordum ve hep meseleyi başka yerlerde arıyordum. Sonra işte bu videoda kazandığım bazı farkındalıklar sayesinde hayattan gerçekten hak ettiğimi alabilir seviyeye kendimi taşıma fırsatım oldu. Mesela bir tanesi şuydu: geçmiş dönemde yaptığım enteresanlıklardan biri. O zamanlar bir ekonomik kriz vardı, işte sıçramıyordu, 2008 dönemiydi ve o zaman çalıştığım şirketten maaş alamamaya başlamıştım. Önce bir ay, sonra 2 ay, sonra 3 ay ve çok gençtim. En son 6 aya kadar gelmişti ve kendi kendime şunu diyordum: olsun ya, SGK'm yatıyor, beyan ediliyor falan diyordum ki o dönemde böyle bir savunma geliştirmiştim kendime. Çok enteresandı ama para almıyordum. Şimdi işte bunları nasıl fark edebileceğinin kendi içimdeki örnekleriyle birlikte seninle paylaşmak istiyorum. Hazırsan başlayalım. Öncelikle burada neden hak edemediğinin ya da hak ettiklerini alamadığının sebeplerine odaklanman gerekiyor. Birinci sorman gereken soru şu: ben kendi değerimi ne kadar biliyorum? Çünkü hayatta her zaman en acımasız kendimize davranıyoruz ve hak ettiklerimizden daha azına razı olarak hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu da bizi aslında memnun ediyormuş gibi görünmenin yanında hiç de memnun etmiyor ve sorgulamaların içine itiyor. Ve tabii zaman içerisinde kendi değerini görmezden gele gele artık kendini hiçe saymaya başlıyorsun. Tıpkı benim biraz önce söylediğim gibi, olsun ya, SGK'm yatıyor gibi saçma sapan savunmalar bulmaya başlıyorsun kendini. İkincisi, yanlış çabalarla boşa zaman harcama. Evet, bu noktada birçoklarımız bu yanılgıya düşmüştür bu nedenler noktasında. Birçok yanlış çabayı yanlış yerlerde, yanlış zamanlarda, yanlış kişilere harcamışızdır. Bazen hedeflerimize, sosyal, özel ya da iş hayatı fark etmiyor, bazen hedeflerimize ulaşmak için çok yanlış yerlerde, çok yanlış zamanlar harcıyoruz ve da o hedef gerçekten bizim hedefimiz olmuyor. O yüzden burada kendini şöyle bir geriye doğru çek ve bir sor bakalım, ulaşmak istediğin yer gerçekten ulaşmak istediğin yer mi? Ve bunun için gerçekten yapman gerekenleri mi yapıyorsun, yoksa sadece yapıyormuş gibi mi göstermeye çalışıyorsun kendine? Ve sonuncusu da bu sebepler içinde zihinsel engeller. Bak, bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Onu şuraya bırakıyorum. Kartlardan görebilirsin. O videoyu da seyretmeni tavsiye ediyorum. Zihinsel engeller ve korkular, kendi sınırlayıcı inançlarımız. Ben bunu yapamam, ben bunu edemem, ben şöyle değilim, ben böyle değilim noktasında kendi kendimize o kadar çok telkin veriyoruz ki. İşte sana söylediğim bu engelleri aşmak mümkün ve şimdi sana kendi yaptığım stratejimi, kendi farkındalığımdan örneklerle bu 5 adımı vereceğim. Ve bu videonun sonuna geldiğinde senin de hayatında bir şeyleri değiştirmek için yeteri kadar bilgin olmuş olacak. Birincisi ve aslında her şeyin başlangıç noktası: kendine dürüst ol. Gerçekten kendine şu soruyu sor: hak ettiğimi düşünüyor muyum? Önce bir kere buradan başlayalım. Sen gerçekten hak ettiğini düşünüyor musun? Şöyle düşün, senin değer vermediğin bir şeyi başkası niye değerli görsün ki? İşte önce kendine değer vermeye başlaman gerekiyor ve bu değeri karşı tarafa hissettirmen gerekiyor ki burada iş dünyası, sosyal hayat, özel hayat hiçbir şey fark etmiyor. Unutma, hayat hayattır ve kendine değer veren insanlara insanlar değer vermeye başlar. Bir kere bir buradan başlamanı tavsiye ediyorum sana. İkincisi, doğru yolda ol. Evet, hedeflerini gözden geçir, yapman gerekenleri gözden geçir. Hatta şunu da düşün: ya bu hedefime ulaştığımda nasıl bir tatmin yaşayacağım ya da tatmin yaşayacak mıyım? Bu muydu diyeceğim. Biraz geleceği öngörmeye çalış ve doğru yolda olduğun zaman aşkla o yolda devam etmeye başlarsın. Bu seni gerçekten çok iyi motive edecek önemli unsurlardan bir tanesi, hayatta hak ettiğini almayı istiyorsan. Ve tabii ki de bulunduğun yol seni mutlu etmiyorsa hemen değiştir. Eğer o bulunduğun yolda mutlu değilsen, bulunduğun şirkette mutlu değilsen, bulunduğun ortamda mutlu değilsen hemen değiştir. Neden duruyorsun ki? Üçüncüsü, gereksiz bağlardan kurtul. Yine burada senin için bir başka videomda minimalizm kavramını işlemiştim. Yine kendi hayatımdaki değişimlerden örnekleyerek. O yüzden de gereksiz bağlardan kurtulman lazım. Bu gereksiz bağlar insanlara olabilir, eşyalara olabilir, işe olabilir. Yani hayatında gereksiz olan
her şeyden bağını kurtarman gerekiyor ki bunun nasıl yapılacağını da detaylıca diğer videomda senin için anlattım. Oradan izleyebilirsin. Ve dördüncüsü, kilit olan şeylerden bir tanesi, bu cümle senin hayatını değiştirebilir. Çok çalışmak başarıyı ya da tatmini getirmeyecek. Verimli çalışman gerekiyor. Kendine zaman ayırarak, kendi iç dünyanı besleyerek, aynı zamanda iş hayatını besleyerek ve çalışma düzenini besleyerek bunu başarabilirsin. Bunun için de günlük küçük hedefler belirleyerek, günlük, haftalık, aylık küçük hedefler belirleyerek ilerlemen de senin için çok daha faydalı olacaktır. Böylelikle nasıl bir yolda olduğunu ve yolun neresinde olduğunu ölçmen için kendine bir fırsat tanımış olacaksın. Unutma ki ölçemiyorsan kontrol edemezsin, kontrol edemiyorsan gerçekleştiremezsin. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi de son madde, hayattan talep et. Evet, hak ettiğini talep et. Sana çok komik geliyor olabilir ama gerçekten hayattan hak ettiğini talep etmeye başladığın zaman bir şeylerin yolu açılmaya başlıyor ya da bir şeyler hayatında değişmeye başlıyor. Bırak ya, kimseyi beklemeye ihtiyacın yok. Çünkü hiçbir şey altın tepside sunulmuyor. O yüzden de altın tepside sunulmadığı için taleplerini dile getirmeye başlaman gerekiyor. Herkes bir şeyleri vermeye odaklı ama alma noktasına geldiğinde almayı beceremiyorlar. Sen de onlardan mısın? Mesela bir şeyleri talep ederken utanıyorsun, işte sıkılıyorsun, ne bileyim böyle yüzün gözün kızarmaya başlıyor falan gibi düşünebilirsin kendini. Bu sahne gözünün önüne geldiyse artık talep etmeye başlamanın zamanı geldi. Kimi zaman hayattan talep edeceksin, kimi zaman eşinden, dostundan, yakın çevrenden talep edeceksin. Yani senin için insanların bir şey yapmasını da sağlatman gerekiyor. Çünkü unutma, ağlamayana meme vermiyorlar. Evet, ben bunları hayatımda gerçekleştirdim ve ondan sonrasında nasıl bir değişim oldu biliyor musun? Artık hak ettiğim noktada ilerlemeye başlamıştım. Bu beni hem zihinsel olarak hem ruhsal olarak hem de aynı zamanda finansal olarak ciddi tatminlere doğru götürmeye başlamıştı. Sana bu kısa videoda bahsettiğim şeyleri eğer hayatında gerçekleştirmeye ve bu uğurda yürümeye başlarsan emin ol senin de hayatında bir şeyler değişmeye başlayacak. Ama unutma, bu uzun bir maraton. Yani şu hızda hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Eğer bu hızda bir şeyin değişmesini bekliyorsan ne yazık ki o bu dünyada gerçekleşecek olan bir şey değil. Hayatta hiçbir şey çok çabuk bir şekilde değişmiyor. Ama sabırlı olur, bunları hayatına uygulamaya devam eder ve aynı zamanda da bunun gözlem yaparak geliştirme odaklı devam edersen o zaman eninde sonunda hayatının birçok şeyinin değiştiğini sen de kendi gözlerine göreceksin. Ve tabii videonun sonuna geldiğimizde eğer bu video seni etkilediyse beğen butonuna tıklamayı, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutma ve aynı zamanda da senin gibi bu videodan faydalanacak arkadaşlarınla paylaş. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak.